Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir Gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Evet. Bütün dinlerin, bütün manevi okulların gayesi insana bu dünyadaki bulunuş gayesini hatırlatmak. İslam'ın da insanı çok aziz tuttuğunu biliyoruz. Eşrefi mahlukat diyor. Kenan Rifai de onu anlatmak için sohbetlerinde gerek zaaflarından gerek de faziletlerinden bahsettiğini görüyoruz. Ben müsaadenizle onun tespitlerini size okumak istiyorum. Siz de yorumlarsanız çok seviniriz. İnsan diyor Kenan Rifai, biraz kararsız bir varlıktır. Evet. Bu da ona zaman zaman zorluk çıkartır. Evet. Bunu nasıl anlayabiliyorsunuz? Efendim, sırat-ı müstakimi insan ancak İslam'la öğrenir. Hı hı. İslam dinlerin en mükemmelidir. Ve sırat üzere olmayı, yani her konuda dengeli olabilmeyi İslam'la öğrenir. Hı. Yapısal olarak Allah'ın çok büyük bir lütfu var. Sende bir isim halketti de bir ismiyle senin aynı anda gözüktüyse o isme ters meşreplerle seni imtihan eder. Hmm. Şimdi mesela sende sabır ismi varsa sen sabırsız olursun. Sabırsız olduğun sürece de çok büyük azap çekersin. Niye ben bu sabrı öğrenemiyorum diye. Oradan anlaşılır ki senin ana isminde sabır var. Dolayısıyla bu kararsızlık, sabırsızlıktan sabra geçene kadar o insanın geçirdiği evrelerdir. Yani dengesizlikten dengeyi bulana kadar insan bir yaz olur, bir kış olur. Bazen iki mevsim arasına girer. Ana gaye dengeyi bulmaktır. Dengeyi bulduğun zaman çok faydalı olursun. Neden? Dengesiz insan kablosuz elektriğe benzer. Kablo içinden geçirmediğin zaman o elektrik kendini de yakar, etrafı da yakar. Ama elektriği kablodan geçirirsen, bir de önüne ampul koyarsan, o zaman bütün etrafı aydınlatmaya başlar. Onun için bu kararsızlıklar, ama güzel, onlar da sıkıntı yaratsın ki vücutta. Ada olmazsa cihat olmaz diyor Hazreti Mevlana. Yani sıkıntı olacak ki sen o sıkıntıyla mücadele edip doğru yolu bulmak gayreti içine gireceksin. Yani o halde şöyle anlayabilir miyiz? İnsanın zaafı gibi görünen şey hakikatte onun meziyeti olabilir. Evet. İşlerse eğer o cevheri. Evet. Mesela bu buyurduğun çok önemli. Mesela kıskançlık ne kadar kötü bir huydur. Ama onunla mücadele edersek, şart kıskançlık. Neden? Onu da bir enerji olarak düşün. Vücutta enerji olmazsa hareket olmaz. O halde kıskançlık bir enerji verir. Ama o enerjiyi pozitife çevirebilirsen, yani gıptaya. Yani ne kadar güzel. Ben ona zarar vermeyeyim, ona benzemeye çalışayım çevirirsen, o zaman o seni ilerletir. Bu bakış açısından çok mesela önemli. Hırsı azime çevirmek gibi. Kesinlikle. Kesinlikle. Burada hiç şehvetsiz olmak da Eylül'cüğüm buna giriyor. Hiç şehvetsiz olursan ahmak olursun. Şehvet, yani bir şeyi istemek, istemenin verdiği enerji demek. Cinsel olarak almayalım. Tabii. Benim senin bluzuna aşırı düşkün olmam da benim de olsun demem şehvettir. Yemek, bunu yiyeceğim. Mesela çocuklarımızda çok negatif olarak görüyoruz. Evde yemekleri yapıyorsun. Geliyor, bir teşekkür olmadığı gibi, benim canım bunu istemiyordu, bunu istiyor diyor. Evet. O anda belki çocuğa yapılacak tek şey, o zaman sen şimdi yemek yemeyi ver. Kimseye aç kalınca ölmüyor. Canım bunu isteyince yersin diyebilmektir. İşte o çocuğu askere gittiğinde hiç bulamadığı yemekleri de sevmeyi öğretir. Yoksa çocuklar hep mutsuz olmaya mahkumdur. Evet. Hocam, tam sizin dediğinizi buyurmuş Kenan Rifai'de. Nimet gelse nikmet bela, bela gelse nimet ister. Görürsünüz dünyanın en iyi mertebe ve maişetinde bulunan bir kimse bir gün bir çobanın haline gıpta eder. Kesinlikle. Halinden memnun değil. Ben bunu annemde görmüştüm. Annem anlatmıştı. Çok zengin bir hanımefendi. Anneme demiş ki, kızım elimde değil demiş. Bütün vücudu mücevherden geçilmese sendeki imitasyon küpeyi kıskanıyorum. Elimde değil. Elimde değille olmuyor işte. Allah aşkı zuhur ederse o elimde değili elimdeye çeviriyor. Burada da senin de çok iyi bildiğin gibi Kur'an-ı Kerim'de
Bu halin zuhuru için 2 sebep sayıyor. Birincisi sille-i hüda, ikincisi cezbe-i rahman. Sille-i hüda acı ve sıkıntıdır ki insan kendini çok mutlu zanneder. Bazen batıya giden öğrencilerde gözükür. Orada çalışınca kendilerini mutlu zannederler o kapitalist düzenin içinde. Çünkü o düzen onu veriyordur. Başka yerde çalışamazsın. Bak burada her şeyin var. Fakat sonra Türkiye'ye gelip de o şartların yarısının şartlarına razı olup dostluğu, arkadaşlığı, birliği, beraberliği görünce ya ben hiç yaşamamışım, hiç mutlu olmamışım der. Onun gibi. İnsan bir hata işlediğinde diyor Kenan Rifai. Özür dilerim. Sille-i Hüda'dan bahsettik. Cezbe-i Rahman'dan da çok kısa bahsedelim. Cezbe-i Rahman da kamil insanın karşısında, kamil insan nedir? Kur'an'ın hakikatidir. Kur'an'ın bir cümlesinde ya da kamilin bir cümlesinde, bir sohbette veyahut bazen bir kişiden, bir kuldan duyduğun çok güzel bir sözde vücudunun her zerresi Allah der. İşte o an Cezbe-i Rahman'a girmişindir. Ona biz Allah'ı görme anı diyoruz. Allah o anı herkese nasip etsin inşallah. Amin. İnsan bir hata işlediğinde diyor Kenan Rifai, kalp aynasında bir sıkıntı hisseder. Bu durumda hemen o sıkıntıya sebep olan hadiseyi aramalı, bulmalı ve telafisi yoluna gitmelidir. Ne kadar güzel. Aslında İbn Arabi çok hoş bir şey söylüyor burada. İçinde sıkıntıyı hissettiğin an hatan affolmaya başlamıştır zaten diyor. Yani sıkıntı Allah'ım ben eksiğim, yanlış yaptım, beni affet diye Allah'a niyazdır. O sıkıntıyı def edebilmenin yolları vardır. Hocamın da buyurduğu gibi. Mesela bir sadaka vermek. Mesela bir kişinin gönlünü hoş etmek. Aslında o kadar mühim ki bir kişiye Allah ve peygamber aşkı aşılamaya çalışmak, kendi aşkından paylaşarak aşılamaya çalışmak, güneşi batıdan doğurtmak kadar önemlidir diyor hocam. Dolayısıyla sıkıntıyı izole edecek, yok edecek şartlar aramak lazım. Bunun için de Allah'ın istediği şekilde yaşamak ve onun istediklerini yapmak lazım. Wow. İbadetler de insanı haramdan korur. Namazın ana gayesi namaz değil, haramdan korunmaktır. Doğru kılınan namaz insanı bir daha hiç haram işlemeyecek şekilde programın içine sokar. Çok şükür. Nasip olsun inşallah. Amin cümlemize. İnsan diyor Kenan Rifai, acizini itiraf ile yücelir. Acizini bilmekten kasıt insanın yaratılış gayesi olan kulluğuna dönmesi midir hocam? Her şey. Yani aciz o kadar güzel bir şey yok. Çünkü 2 dakika sonramızı programlayamıyoruz. Yani burada senden bir sürü program yapabiliriz. Fakat çıkıp bir düşsek bütün program gidiyor. Bir telefon geliyor, birisinin öldüğünün haberini alıyorsun, bütün program gidiyor. Dünyanın en güzel seyahatine hazırlanıyorsun. Ebeveynin hastalanıyor, kalıyorsun. Her duruma adapte olabilmek lazım kızım. Onun için hiçliğini, yokluğunu bilmek lazım. Gayretinin netice vermeyeceğini, gayretinin Allah isterse neticeye çevrileceğini bilmek lazım. Ama gayretten de hiç âli olmamak, devam ettirmek lazım. İşte bu hiç nedir? Bir de onun üzerinde biraz duralım mı? Benim çok sevdiğim bir hikaye var, hep anlatıyorum da. Dervişin biri bir kaymakamın odasına gelmiş. Kaymakam yokmuş, odada çok kalabalıkmış. Orada otururken kaymakam içeri girmiş. Ama derviş de boş vakit geçirmeyi sevmeyen bir güzel insan. Hafif hafif Allah Allah zikir çekiyormuş, gözlerini kapamış. Herkes ayağa kalkmış, bizim derviş görmemiş, kalkmamış. O kadar kızmış ki kaymakam. Sen demiş, sen bak gözü kapalı olan kalk. Kalkmış derviş, kimim ben demiş. Bilemedim efendim, affedersiniz. Ben kaymakamım demiş. Ve o kadar gaza gelmiş ki adamcağız, yarın öbür gün valiliğime oynuyorum demiş. Sen kimsin ki demiş, ayağa kalkmıyorsun. Ve belki başbakan, belki de cumhurbaşkanı olacağım demiş. Yani sen kim oluyorsun demiş. Adam sormuş, sonra demiş. Sonra deyince de bizim dervişe hiç, sonra deyince adam tabii ki bir insan bir ülkede cumhurbaşkanından sonra ne olabilir? Hiç demiş. İşte hiç ne olacağım demiş, yani cumhurbaşkanlığından bahsediyorum. Derviş demiş ki işte ben o hiçim efendim demiş. Belki de onun için kalkamamışımdır.
İşte buradan bakıyorsun da yani ben imanlı politikacıları tenzih ediyorum. Fakat şunu söyle, burada gayem politikacıları eleştirmek değil. Gayem buradaki rütbelerden dolayı kendinde bir varlık zanneden o rütbelerin hepsini bırakarak gidecek. Padişahlara baksana, onların peygamber sevgisini. Ben senin ayağının altının toprağıyım diyor peygamber. İşte bu hali giyinmek lazım kızım. Hiç olmak her şey olmak demektir. Çünkü hiç olanın beklentisi kalkar. O zaman da insan her şey olur. Ahmet Er Rifai'nin bütün kapıları dolu buldum, hiçlik ve yokluk kapısını boş buldum, süzüldüm, hakkın huzuruna girdim dediği bu mudur hocam? Budur canım. Orada kalalım. Sağ olun, Allah razı olsun.